Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Herkese merhaba. Yine tarifi bana ait olan, hiçbir yerde görmediğiniz sağlıklı bir kek tarifim var. Aslında bunu tadan arkadaşlarım ve komşularım buna pasta demem gerektiğini söyledi. Ama arasını bölüp de sos ya da krema koymadığım için ben buna çikolata soslu sağlıklı kek diyorum. Yapılışına geçebiliriz. 3 tane yumurtaya 125 mililitrelik bir çay bardağı dolusu hurma özü koydum. İkisini güzelce karıştırıyorum. Benim çoğunlukla kullandığım bu hurma özü, keçi boynuzu özü ya da dut özlerini internetten ya da büyük marketlerden bulabilirsiniz. Eğer yoksa evde elinizin altındaki herhangi bir pekmez ya da balı da kullanabilirsiniz. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, zeytinyağı ya da istediğiniz herhangi bir yağ olabilir. 1 su bardağı da yoğurt koyuyoruz. Yine tüm malzemeyi yavaşça çırpıyorum. Çünkü baştaki yumurtaları gayet güzel köpürttüm. Onların sönmesini istemiyoruz. 2 yemek kaşığı da kakao ilave ettim. Çok tepeleme doldurmayın lütfen yemek kaşığını. Şöyle biraz tepeleme yeterlidir. Yani 20 gram kadar. Şimdi un ilavesi yapacağım. Tam buğday unu kullanıyorum ben. Siz arzu ettiğiniz her unu kullanabilirsiniz. Glutensiz undan normal buğday ununa kadar. Mercimek ya da nohut unu da kullanabilirsiniz. Unu güzelce eledim ama kepeklerini, tahıllarını atmıyorum. Onları da içine ekledim. 1 paket kabartma tozu koydum. Kabartma tozu elimde yok ya da kullanmıyorum diyenler 1 tatlı kaşığı tepeleme karbonat koyabilirler. 1 su bardağı da un eledim ve ekledim. Kekimize 2 su bardağı un koymuş olduk. Bakın kıvamı bu şekilde. Çok koyu kaçırmayalım. Kullandığınız una ya da yumurtaya göre değişebilir. Böyle biraz akıcı olsun. Çünkü sağlıklı unlar daha çok sıvıyı çekiyor ve kekimiz koyu, sert olsun istemiyoruz. Lütfen videoyu iyi izleyin, kıvamını benim gibi yapın. Marketlerde kurutulmuş turna yemişi var. Ben de ondan almıştım. 1 çay bardağı yani yarım su bardağı kadar da kurutulmuş turna yemişi koydum. Eğer varsa kurutulmuş vişne de çok yakışır. Tavsiye ederim. Çok lezzet kattı. Varsa elinizin altında biraz kurutulmuş meyve koyun. Orta boy borcamı güzelce yağladım. Büyükçe bir kek kalıbında iyice yağlayarak pişirebilirsiniz. Ya da herhangi bir kare kek tepsisi de olabilir. Borcamı yağladıktan sonra malzemeyi döktüm ve üzerine bolca dövülmüş çiğ fındık koyuyorum. Kavrulmuş fındık da çok güzel olur. Hiçbir şey serpmeyebilirsiniz ama fındık, ceviz ya da fıstık böyle benim gibi koyarsanız çok daha lezzetli olacaktır. O çikolata katmanının altında kıtır kıtır ağzınıza gelecek. Keki yaparken ısıtmaya başladığım fırında 175 derecede alt rafta pişirdim kekimi. 30-35 dakikada pişti. Borcam olduğu için alt rafa koyuyorum ki altı kalın, eşit olarak pişsin diye. Şimdi gördüğünüz gibi kekimiz hazır. Kuvertür çikolata üzerine eriteceğim. Bu kakao oranı yüksek, sağlıklı yağlardan oluşan, yani sadece kakao yağından oluşan bir çikolata. Bunu da internetten ya da büyük marketlerden bulabilirsiniz. Diğer piyasa çikolataları gibi farklı yağlar yok içinde. Benmari usulü eriteceğim çikolatayı. Üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar süt ilave ettim. Altta su kaynarken başladım eritmeye. Sonra kapadım altını. Buharda bakın hafifçe karıştırdıktan sonra artık çikolatamız eridi. Eğer süt yoksa elinizin altında birazcık yağ ile açabilirsiniz. Keki hazırladıktan sonra çok sert olmasın, uyum içerisinde olsun. Şimdi sosluğuma boşaltıyorum. Şöyle yakından görün istedim. Ve mis gibi fındık kokan kekin üzerine yayıyorum bu güzel çikolatayı. Normal çikolata aldığımızda da bir 120-150 gram kadar bu kekin üzerinde çok güzel olur. Ama isterseniz daha az eritip böyle incecik süslü bir katmanda yapabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz bir çiçek, kalp ya da böcek bile olsa lütfen bir yorum yazın. O zaman daha çok kişiye ulaşabiliyorum. Ve sevdiklerinizle bu sağlıklı ve güzel tariflerimi lütfen paylaşın.
Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Çok mutlu olurum abone olursanız. Yanında çıkan bildirim zilini de lütfen tümü diye işaretleyin. O zaman ben her tarif paylaştığımda hemen haberdar olup ilk izleyenlerden olabilirsiniz. Kanalımda yüzlerce diyet ve sağlıklı tarif var. Kekler, kurabiyeler, çorbalar, kefir, ekşi maya yapımı, ekmekler, o kadar farklı yelpazede tariflerim var ki lütfen kanalıma girip oynatma listelerine bir göz gezdirin. Reçelden soslara, turşulara kadar her şeyi yapmaya çalıştım ve size püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. En lezzetli, en sağlıklı tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Beni Instagram'da da Huzurlu Mutfak Buket Cengiz olarak takip edebilirsiniz. Hepinizi Instagram'a da kanalıma da bekliyorum.